Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet, bugün yine sizlerle eski videolarımdan Big Wig'li ayı öreceğiz. Milyonlar izlenmişti. O da silinen videolarımızdan biri. Evet, Nitmi'nin Hello kadifesini kullanacağım. Daha önce bir yumaktan çıkarmıştım. Muhtemelen bu da bir yumak yetecektir. Benim erkek torunum olacak inşallah. Şurada bir ay neredeyse kaldı. Onun için böyle bir renk tercih ettim. Battaniyesi de bu renge yakın. Renk kodum 931. 100 gram 120 metre arkadaşlar. Evet. Tığ da 7 numara 4 milim. Yine odaklayamadık. Evet, burnu için beyaz kullanıyorum. Koton beyaz. Böyle bir fikimiz var. Gözlerimiz. Evet, 14 milim simli göz kullanacağım. Normal siyah da kullanabilirsiniz. Sorun değil. 12 milim de kullanabilirsiniz. Bu şekilde burnum var. Yine böyle bir burun kullanacağım. Köpek burnu. İsteyenler de bunun yerine küçük bir burun yapabilir siyah iple. Söyleyemedim de kusura bakmayın. Bu kadar malzememiz. Hemen örmeye başlayalım. Önce kolları hazırlayalım. Sonra bacak örelim. Ve daha sonra gövdeyi, kafayı bütün öreceğiz. Evet, bu arada bu videomuz yeni başlayanlar için veya kadifeyi ilk defa örecekler için uygun bir tarif. Size tavsiye ediyorum arkadaşlar. Böyle küçük bir şeylerle başlayın. İlk yaptıklarınızı hem kolay, ufak olsun. Kadife ilk örerken biraz zor gibi görünüyor. O yüzden de daha küçüklerle başlarsanız eliniz alışır. Zorluklarını da görürsünüz. Evet. Şimdi hemen örgümüze başlayalım. İpimizi biraz şöyle uzun bırakıyoruz. Ve ipimizi önce bir sabitliyoruz. Evet. Şimdi 2 tane zincir çekelim. 1, 2. Kadife olduğu için zincirin içine yapacağız. Sihirli halka yaparsak çekerken kopuyor. O yüzden zincirin içine yapacağız. Evet, bir zincir atlıyorum. İkinci zincirin içine 6 tane sık iğne yapalım. 1 2 3 4 5 ve 6. İlk baştaki sık iğnemizin içine batıyoruz ve içinden geçirdik. CC yani ilmek kaydırdık. Evet, bu arada alttaki fonu kaldırdım arkadaşlar. İkisinin aynı renk olduğunu fark ettim. Şimdi buradan tekrar devam ediyoruz. Birinci sıramızda 6 sık iğne. Bir zincir çekiyorum. Şimdi bu 6 tane sık iğnemize şöyle içlerine ikişer tane sık iğne yapıyoruz. Arttırmış oluyoruz. Bir ilmeğin içine 2 tane sık iğne yapalım. Birinci arttırma yaptım. İkinci arttırma. Üçüncü. Dördüncü. Beşinci. Ve 6. Evet, 6 tane ilmeğimizin hepsine çift battık ve sayımız 12 oldu. Şöyle araya hemen bir ip takalım. İpler daha kolay oluyor her sırayı takipte. Ayraçla takabilirsiniz ama bana bu daha kolay geliyor.
Evet. 3. sıradayız. Bir tane tek, bir çift. Bir tek, bir çift, yani arttırıyoruz. Bir ilmeğin içine 2 tane. Bir tek, bir çift. Bir tek, bir çift. Bir tek, bir çift. Bir tek, bir çift yaptık. Toplam yine 6 tane arttırmış olduk. Arttırdıklarımızın içine arttırmış olduk zaten. Oradan da belli. Başlarken tekle başladık. Biterken çiftle bittik. Ve sayımız 18 oldu. Şimdi 3 sıra eksiltme arttırma yapmadan düz örelim. 4, 5 ve 6. sıralarımızı düz örüyoruz. Her ilmeğin içine bir tane sık iğne yapalım. Evet, 3 sıra düz örgümü tamamladım. Bir tanesini koparacağız. İkincisinde iki bacağı birleştireceğiz. Ondan önce kollarımızı yapalım. Önce kol yapacaktık. Ben direkt bacağa başlamışım. Şimdi bu şekilde kolumuzu da yapalım. Yumağın diğer ucundan başladım. Diğer ucunu çıkardım. Evet, 2 zincir çekiyoruz. Yine ikinci zincire 6 tane sık iğne yapalım. 2, 3, 4, 5 ve 6. Birinciye ilmek kaydırıyoruz. Bir zincir. Şimdi hepsine yine çift batalım. 6 tane peş peşe arttırıyoruz. Bu birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci arttırma ve 6. arttırma. Sayımız 12 oldu. Bundan sonra 8 sıra eksiltme arttırma yapmadan, evet, 8 sıra döne döne örelim. Eksiltme arttırma yapmadan her ilmeğe bir tane sık iğne yapalım. Evet, toplam 8 sıra düz ördük ve ilmek kaydırıp bir zincir çekiyorum ve ipimizi koparıyoruz. Evet, böyle 2 tane hazırlıyoruz. Şu ipi de içeriye çekelim. Evet, kollarımızı doldurup bekleyelim. Gövdemizi yapmaya devam edelim. Evet, şimdi birini kopardık. Bacağımızın birini devam ediyoruz. Evet, 3 sıra düz örmüştük bacağımızı ve şimdi 2 zincir çekelim. 1, 2, diğer bacağımızı alıyoruz. Yine kopardığımız yerden onu da ilmek kaydırdığım yere batıyorum. Buradan devam ediyorum. Birleştirdim. Bu şekilde iki bacağımızı birleştirdik. Şimdi zincirimizin diğer tarafına kadar hepsine tek batıyoruz. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 17 ve 18 tane sık iğnemize tek battık. Şimdi zincir olduğu yere geldik. Şimdi 2 tane zincir çekmiştik. İkisine birer tane çift batıyoruz. Zincirimizin tek katına battım. İçine 2 tane yapıyorum. 1, aynı boş zincirin içine 2 arttırmış olduk. Tekrar yanındaki zincirimize, ikinci zincirimize de yine batıyoruz. 2 tane sık iğne. 1 ve 2 arttırmış olduk. Artık burada sıra başına geldik. Şimdi burada 1, 2, 3, 4, 5 gövdeye geçtik. 6. sıraya bitirdik. Pardon, burası 7. sıramız. Buradan devam ediyorum. Sıra başı bu taraftaymış. Evet, şimdi zincirimize 2 tane çift batmıştık. Devam ediyoruz. 1. Şurada bir delik oluşuyor arkadaşlar. Şu deliği önlemek için hemen şu zincirin dibine, şuraya bir tane daha sık iğne yapıyorum. Burada bir artmış oldu tabi. Bunu devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 18 ve 19. Burası da normalde 18 değil. Oraya bir battığımız için burası 19 oldu. Delik kapattık. Evet, burası sıra başımız. Zincir çektiğimiz yerde burası. Bundan sonra sıra başı buradan devam edeceğiz. 7. sırayı bitirdik. 8. sıradayız. Şimdi zincirimizin bu tarafına da birer katlara 2 tane sık iğne yapacağız. Hemen birinciye çift batıyorum. Bu 1. İkinci zincirimin içine de yine 2 tane sık iğne. Evet. Arttırmış olduk. 2 tane peş peşe arttırdık. Şimdi bundan sonra düz öreceğiz. Sıra sonuna kadar düz örelim. Çünkü buradakini yapmıştık zaten. Zincirin bu taraftakini çift batmıştık. Onu artık düz batacağız. Şimdi burada 2 tane peş peşe arttırdım. Şimdi düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet, 8. sıramızı bitirdik. Toplam 45 tane sık iğnemiz var. Şurada bir tane de o deliğe battığım için bir art. Evet, toplam 5 sıra eksiltme arttırma yapmadan düz ördük. Evet, şimdi 14. sıradayız. Toplam 6 tane azaltma yapacağız. 5 tane tek yapalım. 1, 2, 3, 4, 5 tek. Öndeki tek katlardan alıyoruz. 2 ilmeğin öndeki tek katları aldık ve kapattık. Bir tane eksilttik. Tekrar 5 tane tek. 1, 2, 3, 4, 5. Bir azalt. İkinci azaltma oldu. Tekrar 5 tek. 1, 2, 3, 4, 5. Bir azalt. 2, 3, 4, 5 tek. Bir azalt. Tekrar 5 tek. 3, 4, 5.
Bir azalt. Evet, burada şimdi bir azalttığımda bu arada 8 tane 1 2 3 4 5 6 7 8 8 kalıyor arkadaşlar. 8 tek bir azalt yapalım. Böyle denk geliyor. Evet, sıra sonunda 39 tane sık iğnemiz kaldı. Şimdi bir sıra düz örelim. 15. sıramızı eksiltme arttırma yapmadan düz örüyoruz. Her ilmeğin içine bir tane sık iğne yapalım. Evet, 16. sıradayız. 4 tane tek bir azalt yapalım. 3 4 tek bir azalt, 4 tek bir azalt. Sıra sonuna kadar aynı şekilde tekrar yapıyoruz. Evet, en son 7 kalıyor. 7 tane tek bir azaltlı sıramızı bitirdik. Yine toplam 6 azaltma yaptık. 33 tane sık iğnemiz kaldı. Şimdi yine bir sıra eksiltme arttırma yapmadan düz örelim. Her ilmeğin içine bir tane sık iğne yapalım. Evet, 18. sıradayız. 3 tane tek bir azalt. Sıra sonuna kadar 3 tane tek bir azalt tekrar yapalım. Evet, en son 2 tane tek bir azalt kaldı arkadaşlar. Bir bakayım, ben kontrol edeyim. Evet, sıra sonunda 27 sık iğnemiz kaldı. Şimdi kolları takacağız. Evet, 19. sıramızda kolları takalım. Şimdi 8 tane tek batıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 şöyle bir kontrol edelim. 6 tane, pardon. 6 tane tek batıyoruz. Şimdi kolumuzu aldık ve 6 sık iğne ile kolumuzu takıyoruz. 1 2 3 4 5 6. Evet. Şuradan bir giriyorum. Hemen karşıya. Azıcık daha doldurayım. Elyaf. Çok az. Fazla boş kalmış. Böyle çok koymuyoruz. Azıcık. Şurada kısım boş kalacak. Evet, bir yaptık. 2 3 4 5 ve 6 tane sık iğne ile kolumuzu taktık. Şöyle baktığımızda
Şimdi bu tarafı evet 7 tane tek batalım. Sık iğneler aldatıyor insanı. 1 2 3 evet 6 ve 7 tane tek battım. İkinci kolumuzu alıyoruz. Bunu doldurmamışım. Hemen doldurayım. Evet, kolumu doldurdum. Doldururken çok doldurmayın. Yumuşak olsun şöyle. Evet. Şimdi kolumuzu da yine 6 tane ile birleştirelim. Bir, iki, üç, dört, beş ve 6. Evet, ikinci kolumuzu da taktık ve geriye bir iki tane tek kaldı. Evet, şimdi içini güzel bir dolduralım. Sonra son azaltma yapacağız. Daha sonra kafaya geçeceğiz. Evet, 20. sıradayız ve 2 tane tek, bir azalt yapalım. İki tek, bir azalt. Sıra sonuna kadar tekrar yapalım. Evet, bu sıramızda 7 tane azaltma yapıyoruz. 6 azalttım, bir tane tek ördüm ve 7.'yi azaltıyorum. Toplam 7 azaltma yaptım. 20 tane sık iğnemiz kaldı. Evet, bu şekilde gövdeyi bitirdik arkadaşlar. Şimdi kafayı tekrar buradan devam edeceğiz. Bütün öreceğiz dikişsiz. Aynı şimdi arttırmaya arttıracağız arkadaşlar. 20 kalmıştı. Evet, şimdi 21. sırada 4 tane arttırma yapacağız. 24'e ulaşmak için 4 tek batalım. 1 2 3 4 tek, bir arttır, tekrar 4 tek, bir arttır, 4 tek,
bir arttır ve 4 tek bir arttır yaparak sıramızı bitiriyoruz. 21. sıramızı bitiriyoruz. 24 sık iğneye ulaştık. Evet, sonuncuyu da yaptım. Evet. Şimdi 22. sıradayız. Artık 6 tane arttırma yapacağız. 3 tane tek bir arttır yapalım. Sıra sonuna kadar tekrar 3 tek bir arttır. Toplam 6 arttırma yapalım. Evet, sıra sonuma geldim. 30 tane sık iğnemiz oldu. 23. sıradayız. 4 tane tek bir arttır yapalım. 4 bir arttır. Yine sıra sonuna kadar 6 tekrar 4 tek bir arttır. Evet, sıra sonuma geldim ve 36 tane sık iğnemiz oldu. Evet, 24. sıradayız ve son arttırmadayız. 5 tane tek 1 2 3 4 5 tek bir arttır 5 tek 2 3 4 5 bir arttır. Bu şekilde 6 tekrar yapalım. Evet, sıra sonunda 42 tane sık iğnemiz oldu. Şimdi 5 sıra eksiltme arttırma yapmadan her ilmeğimize tek batalım. Yani bir tane sık iğne yapalım. Evet, 5 sıra düz örgümü tamamladım arkadaşlar. Şimdi içine vik koyacak alanlar şurayı boşalttım, doldurmuştum. Bacağımın hemen üstüne viki yerleştiriyorum. Tabii ki mecbur değilsiniz. Takacak olanlar için şöyle bilgi vereyim dedim. Böyle biraz daha dolduralım orayı. Evet, şimdi azaltmaya geçeceğiz. Evet, 5 tek yapalım. 1 2 3 4 5 tek bir azalt. Sıra sonuna kadar 6 tekrar yapalım. 5 tek bir azalt. Evet arkadaşlar, 5 tek bir azalt, 6 tekrar yaptık. 6 tane azaltma yaptık. 36 sık iğneye düştük. Şimdi gözlerimizi takalım. Gözümüzü şimdi daha da büyümeden yerimizi belirleyelim. Affedersiniz. Şimdi bu 30. sıramızdı. 30. sıramızı azalttık. 29 ve 28. sıra arasına şöyle yerleştirdim. Tam ortayı şöyle bir bulalım. Daha da kolay olsun diye. Şöyle ortamızı bulduk. Buradan 2 buraya, 2 bu tarafta görünecek şekilde, şu biraz az görünüyor. Göz arasında 5 tane var. Böyle daha kolay yaparsınız. Ortayı şuraya bulduk. Bu 1, 2 bu taraf, 2 bu taraf, 5 tane sık iğne var. Daha sonra gözümüzü yerleştiriyoruz.
Şimdi buraya taktıktan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 tane atlayıp 7. Göz arasında 7 tane var. Şöyle yaptığımızda 5 kalıyor. Hani sıkılaştırdığımızda. Bu 14 milim gözler için. 14. 12 taktığınızda belki biraz daha 5 değil de 6 olabilir görüntüsü. Şimdi bunları kapatalım arkamızı kilitlerimizle ve azaltmaya devam edelim. Evet, şimdi bu arkadaşlar böyle yaptırdığımızda çok güç istiyor. O yüzden de bakın bunu kapattım. Bunu şöyle gözüm zarar görmesin diye bu şekilde kadifemi üzerine koyuyorum ve dişimle burayı ısırıyorum. Isırarak böyle tak diye kapanıyor arkadaşlar. Şimdi gösteremiyorum. Evet. Dişimle. Bunun normalde aparatı var ama şu an bizde olmadığı için dişimle ısırdım, kapattım. Evet, gözlerimizi taktık. Azaltmaya devam ediyoruz. 4 tek bir azalt yapacağız. 30'u bitirdik. Evet, 31. sıradayız. Sıra sonuna kadar 4 tek bir azalt, 6 tekrar yapalım. 4 tane tek yaptım. Bir tane azaltıyorum. Evet, sıra sonuna kadar devam edelim. Evet, sıra sonunda 30 tane sık iğnemiz kalacak. Evet, kafamızı ara ara doldurmayı da ihmal etmeyelim. Bacaklarımızı şöyle açılmasınlar. Şöyle şekil verelim. Çünkü biz elyafı nasıl doldurursak o tür şekil alacaktır. Elyafı doldurdukça alır arkadaşlar. Doldurdukça alır. O yüzden ayarlı bir şekilde yapalım. Ne aşırı olsun ne az olsun. Evet. Size tekrar dolduracağız. Şimdi 3 tek bir azalt yapalım. Sıra sonuna kadar. 32. sıradayız. 1 2 3 bir azalt. Evet, devam edelim. Evet, 34. sıradayız. 2 tane tek bir azalt. Sıra sonuna kadar 6 tekrar ve 18 sık iğne kalacak. Evet, 34. sıradayız ve kafamı da güzelce doldurdum. Şöyle yanak kısımlarına doğru, boyun kısımlarına elyafı iyice şöyle şekil verecek şekilde sıkılaştırdım. Şimdi 34. sıradayız. Evet, bir tek bir azalt yapalım. Bir azalt. Bir tek bir azalt, yine 6 tekrar 12 sık iğneye düşeceğiz. Evet, şimdi son azaltmamızı yapacağız. Ondan önce artık burası kapanacağı için son boşluklarımızı da, şuradaki gördüğünüz boşlukları da dolduralım. Şöyle makasımızla da iterek dikkatlice şekil verelim.
bir yuvarlatalım yani burayı. Güzel bir şekil verelim. Ve daha sonra hepsini bir 6 tane peş peşe azaltıp kafamızı bitirmiş olacağız. Evet, peş peşe 6 tane azalttım arkadaşlar. İpimi şimdi biraz uzunca şöyle bir koparayım. Yavaşça çekelim. Ve ilmeklerimizin son şu deliği de son kapatmak için burada kalan 6 ilmeğimizin her birinin içinden şöyle geçirelim. Çok da uzun bile koparmışım. Ama yine de olsun, içeride kalsın. Evet, sonra hafiften çekiyoruz ve bunu da iğnemizle kafamızın içinden çıkaralım. Evet, 35. sıramızda peş peşe azalttık ve bitirdik. Şöyle başka bir yerden çıkalım. Evet. Ayıcımızın bütün gövdemizi bitirdik. Dikişsiz bir şekilde kollarımızı, kafamızı yaptık. Şimdi kulaklarımızın sayısını da vereyim. Kulaklarımız yine 6 ile başlıyoruz. 6 ile başladık. İkinci sırada hepsini çift battık 12. 3 ve 4. sıralarımızı eksiltme arttırma yapmadan düz örüyoruz. Böyle 2 tane hazırlayalım. Biraz sonra böyle dikeceğiz. Şimdi ağzımızı örelim. Beyaz koton ipimiz gerekli. Şöyle sihirli halkayla başlayalım. Yeni başlayanlar için yine bir hatırlatma yapalım. Evet. Buraya yine fonumuzu koyalım. Evet, orta parmağımıza 2 kere ipimizi doluyoruz. Tığımızla tığım 2.20 içinden geçiyorum. Sabitledim ve içine 6 tane sık iğne yapalım. 1 2 3 4 5 6. Şimdi burada alttan gelen ipi çekeceğiz. Şu üstten geliyor. Diğeri alttan. Şunu alttakini çekiyorum. Ya da bu mu alttan? Artık öbürü zaten gelmiyor. Demek ki buymuş. Yanlış söyledim. Alttan gelen buymuş. Çektim. Hangisi gelirse öbürü gelmedi çünkü. Şimdi normal ipi çekiyoruz. İlk başladığımızda batıp ilmek kaydırdık. Bir zincir. Birinci sıramızı yaptık. Şimdi 6 tane hepsine çift batalım. Peş peşe 6 tane arttıralım. Evet, 12 tane sık iğneye ulaştık. 3. sıradayız.
ve bir tek bir çift yapalım. Sıra sonuna kadar 6 tekrar. Bir tek bir çift. Evet, sıra sonunda 18 sık iğnemiz olacak. Evet, 4. sıradayız. 2 tane tek, bir arttır, yine 6 tekrar, 24 sık iğnemiz olacak. Evet, 5. sıradayız. 3 tane tek, 1 2 3, bir arttır, üç tek, bir arttır, yine 6 tekrar, 30 tane sık iğnemiz olacak. Daha sonra 2 sıra eksiltme arttırma yapmadan düz örelim. İp farkından dolayı ağzınız küçük olursa, ipiniz daha ince ise yani mesela bir sıra daha arttırabilirsiniz. Bakın şuraya arttırma yaptım. Konuşurken 2 tek yaptım. Evet, ip farklarından dolayı oyuncaklarımız büyük veya küçük düşebilir. Kontrol edelim yine. Nasıl yani bu nasıl anlayacağız? Şöyle koyduğumuzda ağız gözümüzü şöyle kapatacak. Bitişinde. Buranın tam buraya doldurması gerekiyor. Böyle minak küçük kalırsa bir sıra daha arttırın. Evet, 2 sıra düz ördüm ve ilmek kaydırıp koparacağım. Dediğim gibi koyduğunuzda küçük gelirse 4 tek bir arttır da yapın. Sonra 2 sıra düz örün. Evet. Şu dikecek kadar uzun kestim. İp kalınlıkları değiştirebilir arkadaşlar. Şöyle ağzımız. Ben burun takacaktım fakat sonra vazgeçtim arkadaşlar. Bu burun çok itici duruyor. Çok büyük. Yani küçük kalpli olanlardan olursa daha güzel olur. Evet. Eşyalarım içine baktım. Malzemelerimin. Bir tane böyle var ama çok da çok küçük. O yüzden bunu da vazgeçtim. Burnumuzu diktikten sonra normal siyah iple küçük bir burun yaparız arkadaşlar. Hemen burnumuzu dikelim. Şöyle yerleştiriyoruz. Tam iki gözün, bakın gözümün ortası, bu ilk şeyi, bu çizgisi. Bunun bir üstüne bakın denk geliyor zaten yeri. Buraya iğneleyelim. Evet. Önce böyle bir yerleştirip şimdi dikelim. Evet, yeniden ayarladım. İçine biraz elyaf koydum arkadaşlar. Şu kopardığım yer altta gelecek. Şöyle şu kütlüğü şuraya, düzleştirmek için alttan giriyorum. Şöyle düzleştirmiş oldum. Ve bu şekilde yerleştireceğim. Şuradaki üçgen görüntüde tam ortaya gelecek. Buraya, çünkü düz olması için burun yapacağız. Şöyle yerleştirdim.
Şimdi hemen dikmeye başlayalım. Alttan girdim. Evet, ses için kusura bakmayın arkadaşlar. Yol kenarı, burası çok işlek bir yer. Şöyle giriyorum. Hemen tekrar şimdi burayı böyle yapacağım. Sonra bir daha bir kere daha dikeceğim. Çünkü kadife olduğu için e, ilmekler kalın. Kadifenin koton ince, denk gelmiyor. O yüzden bir tur daha sonra dikebilirim. Elyaflar çıkar yoksa, sık dikilmediği için. Evet, şimdi bitmeye yakın, yeniden son boşluklarımızı dolduralım. Güzelce dolduralım. Evet. Kaldığım yerden devam ediyorum. Evet, ağzımızı diktim arkadaşlar. 2 tur diktim. Boşlukları tamamladım. Şimdi burnumuzu yapacağız. Burnumuzu şu birinci sıra 1, 2, 3, 4, 5 ve 6'ncının arası. Şöyle yandan girdim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sık iğne. Şu şekilde belirlemiş oldum. Buraya şöyle iğnelerimi koyalım. Evet. Şöyle alttan bir yerden giriyorum. Belirlediğim yerden çıktım. İpi uzun bırakıyorum bağlamak için. Hemen karşıya 5 veya 6, 1 2 1 2 3 4 5 de olabilir. 6 büyük gibi. Şöyle 5 ayarladım. Olmazsa 6 yapacağım. Çünkü biraz yana kayıyor. Sanki 6 daha iyi gibi. Şurası az geldi. O yüzden bir tane daha yaptım. 6. Şöyle küçük bir burun yapacağız. 1 2 sıra tam ortasını bulalım.
Şöyle. Bu nokta. Şimdi bu üçgenimizin içini dolduralım. Hep aynı noktaya batacağız. Burnumuzu işleyeceğiz. Buraya batıp burayı dolduralım. Önce seyrek yapıyorum. Sonra buradaki boşlukları da dolduracağım. Evet, bütün boşluklarımı doldurdum arkadaşlar. En son şöyle yaparak şuradaki görüntüyü de kapatmak için üstünden tekrar buradan geçiyorum. Tam ortadan yine çıkıyorum. Evet, burayı da düzleştirmiş olduk. Şimdi tam ortamız. Şöyle düzeltelim. Ve ortadaki birinci sıramızdan şuradan çıkalım. Ve aynı yerden ipin aynı yerinden çıkıyoruz. Evet, bu kadar. Ve buraya bağlayalım. Evet, ipleri de içeriye itelim. Evet, sıra kulaklarımıza geldi ve ikinci sıramızı ikinciden sonra üçüncü sıranın üzerine şöyle yerleştiriyorum. Bir ve iki görünecek, üçüncüye şöyle yerleştirdik. Tekrar önce bunu dikelim, sonra yine onu da ikinci kulağımızda yine ikinci sıradan sonra üçüncüden itibaren yerleştireceğiz. Şimdi şöyle ipimi düğüm attım. İçeriden girdim. Buraya dikelim. Bir kulağa batıyoruz. Bir kafaya. Bir kulak.
Bir kafa. Bu tarafa dönelim. Evet, bu tarafa dikiyoruz şimdi aynı şekilde. Evet, birinci kulağımızı diktik. Diğer kulağa geçeceğiz. Aynı şekilde bu tarafa da bunu dikelim. Hemen şöyle üçüncünün üzerine koyuyorum. Evet, bunu da aynı şekilde dikelim. Ve ayıcımız zaten ortaya çıktı. Evet, kulaklarımızı da bitirdik. Ayımızı tamamladık. Şimdi gözlerimizi çekeceğiz. Boynumuzun tam orta kısmından girelim. Koton ipe, bu arada koton iple yapacağız. Boynumdan şöyle giriyorum. Gözümün orta kısmından çıktım. İpimi uzun bırakıyorum. Bağlayacağız çünkü. Hemen karşıya ortadan, hemen gözümün yine düz orta kısmından şuradan giriyorum. Aynı yerden çıkıyorum. Gözümün üstten geçeceğim. Şu sim, dikkat edelim simin üstünden geçmesin. Simin altından geçsin. Şöyle. Evet. Tekrar yanındaki sık iğneden girdim. Diğer gözümüzün de orta kısmından çıkıyorum. Şunu önce bir çekelim. Karşıya. Yine arkadan gözümüzün üst kısmından geçiriyoruz. Sime gelmesin diye dikkat edelim. Evet, şimdi asılalım iyice. Ve
bağlayalım. Evet. Gözlerimizi de içeriye çektik. İpimizi kesip içeriye itelim, iplerimizi saklayalım. Şimdi ayıcımızı tamamladık. En son bir papyon yapacağım. Mavi gözlü olduğumuz için mavi bir papyon. İsterseniz mavi bir kurdele takabilirsiniz. Benim evde şu an olmadığı için ben de bir papyon yapayım. Küçük bir papyon dedim. Hemen ipiniz varsa kadifeden yapacağım. Veya kotondan da yapabilirsiniz. Evet, papyon için 10 tane zincir çektim. Bir atlıyorum. İkinciye batıp 9 tane sık iğneye, yani 9 zincire tek batıyoruz. Şunu da arada yürütelim ipimizi. 1 2 yaptım. 3 4 5 6 7 8 ve 9. Bir zincir çekip dönüyorum. Yine 9 tane sık iğneye tek batıyorum. Evet, tekrar bir zincir çektim, dönüyorum. Yine 9 tane sık iğneye tek batıyoruz. Evet, toplam 6 sıra ördüm arkadaşlar. Şimdi 4 çevresinde ilmek kaydıracağım. Batıp ilmek kaydırıyoruz. Her ilmeği batıyorum. İlmek kaydıralım. Biraz tokluk versin diye. Köşeye 2 defa battım. Evet, bu şekilde 4 tarafına ilmek kaydıralım. Evet, 4 kenarımda ilmek kaydırdım. İpimi uzun kesiyorum. Şöyle bayağı bir uzun. Burada papyonumuzu şekil vereceğiz. Evet, iğnemizi takalım. Şöyle tam ortadan çıkacağım. Önce şöyle bir yapalım. Tam orta kısmından çıkıyorum. Şöyle şekil verelim. Şöyle. Şöyle büzdüm. Ve tam içinden geçiyorum. Büzdüğüm. Evet, şimdi burayı şöyle dolayalım. 1 2 3 4 5
Evet. 6 kere doladım. Tam ortadan çıkıyorum. Bayağı uzun dolamış şey yapmışım. Tekrar yandan burayı sabitlemek için yanına battım. Evet, böyle papyonumuzu yaptık. Şimdi şuraya bir düğüm atalım. Evet, şimdi zincir çekeceğiz. Evet. Keselim. Evet, papyonumuz hazır. Şimdi boynuna geçirmek için bir zincir çekelim. Evet, toplam 40 tane zincir çektim. Çok uzun olsun istemiyorum arkadaşlar. İpimizi keselim. Evet. Bunu da yine aralardan geçirip saklayalım. Evet, bu şekilde saklayacağım. Şimdi tam ortadan şöyle girip ters tarafından girip zincirimizi çekelim bu tarafa. Evet, bu şekilde papyonumuz hazır. Şöyle yakışıklı olsun ayımız. Kısa yapacağı bilerek kısa yaptım, çok uzun olmasın diye. İyice de bağlıyorum, bu açılmasın, böyle kalsın. Evet, bu şekilde yaptık. Evet, Fikfikli ayımızı bitirdik arkadaşlar. Şöyle Fikfi'miz. Ben tornama yaptım. Erkek torunumuz gelecek inşallah. Sağ salim gelsin temennisiyle. Evet, sizler kız için düşünürseniz bunlar da daha önce yaptığımız 4-5 yıl, belki de 6 yıl oldu. Fikfikli milyonlar izlenen küçük ayıcıklarımız. Böyle kurdelalar, seten veya ip parlak şeklinde kurdeleyle süsleyebilirsiniz kızları arkadaşlar. Evet, boyumuzda şöyle bir daha ben ölçtüm, 22 idi. Şu şekilde boyumuzda 22 santim oldu. Evet, bir yumaktan böyle kolay, çok tatlış bir ayıcık yaptık. Evet, burada videomuzu bitiriyoruz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.